Herkesin gördüğü bir dünyada hiçbir şey görmeyen bir kadın her şeyi nasıl değiştirdi? 11 Eylül sabahında onlarca yıl önce çelik kuşlar kulelere çarpacak ve masum kanı dökülecek dediğinde dünya buna sadece bir saçmalık demişti. Ama kuleler devrildiğinde o sesin aslında geleceğin ta kendisi olduğu anlaşıldı. Bugün burada sadece eski kehanetleri dinlemeyeceksiniz. 2026 yılı için işaret edilen o büyük sessizliği ve bugüne kadar neden kimsenin bunu konuşmaya cesaret edemediğini en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. Bazıları buna tesadüf dedi, bazıları ise imkansız. Ancak gerçekler Bulgaristan'ın o sessiz bir köyünden sızıp dünyayı sarsmaya yetti. Bakmıyorsunuz, izliyorsunuz. Çünkü gerçekler bazen sadece kör bir kadının kabuslarında saklıdır. Şimdi o mühürlü gözlerin arkasındaki sırrı en baştan ve en sarsıcı haliyle hep birlikte çözüyoruz. Kanka bu tarz videoların gelmesi için abone olup yorum yapman lazım. Abone ol oğlum. Adam ol. Abone olduysan şimdi videoyu rahatlıkla izleyebilirsin kanki. İzle bakalım. Her şeyi anlamak için en başa, tarihin o tozlu karanlık raflarına, Balkanların sert rüzgarının estiği o yıllara gitmemiz gerekiyor. 31 Ocak 1911 tarihinde bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde kalan o dönemin Osmanlı bakiyesi topraklarından Ustumruca'da bir kız dünyaya geldi. Ailesi ona Vagelina adını verdi. Bu isim Yunanca'da iyi haber getiren müjdeci anlamına geliyordu. Ancak ironik bir şekilde Vagelina'nın hayatı hiç de iyi haberlerle başlamadı. Yoksulluk, yokluk ve savaşın gölgesinde geçen çocukluğu Balkanların o dönemki kaotik yapısı içinde şekillendi. Annesini çok küçük yaşta kaybetti, babası ise 1. Dünya Savaşı'nda cepheye gitti. Vangelina erken yaşta hayatın en sert yüzüyle tanışmıştı. Ancak onun sadece kendi kaderini değil, dünya tarihine bakış açısını da sonsuza dek değiştirecek olan o kırılma noktası henüz 12 yaşındayken sıradan bir hasat günü yaşandı. Arkadaşlarıyla tarlada oynarken bölgede daha önce hiç görülmemiş adeta doğaüstü bir fırtına koptu. Gökyüzü aniden karardı ve devasa bir hortum küçük kızı yerden bir kağıt parçası gibi koparıp kilometrelerce uzağa çalılıkların arasına fırlattı. Köylüler saatler süren arayışın sonunda onu bulduklarında Vangelina'nın gözleri kum, toz, sert parçalarla tamamen dolmuştu. Göz kapakları birbirine yapışmış, acı içinde kıvranıyordu. Bölgedeki kısıtlı imkanlar ve ailesinin derin yoksulluğu nedeniyle gerekli 3 ameliyat yapılmadı. Vangelina dış dünyaya açılan o son pencerelerini 12 yaşında tamamen kapattı. Fakat bu fiziksel karanlık iddialara göre onun ruhsal dünyasında bambaşka bir pencere açtı. Görünür olanın bittiği yerde görünmeyenin bilgisi filizlenmeye başlamıştı. Kimsenin tahmin edemeyeceği şey ise bu kör küçük kızın ileride dünyanın en çok korkulan, en çok danışılan ve en büyük gizemlerden biri haline geleceğiydi. Vangelia'nın yani bizim bildiğimiz adıyla Baba Vanga'nın yetenekleri bir gecede sihirli bir değnekle ortaya çıkmadı. Bu süreç yıllarca süren sancılı bir dönüşüm ve ruhsal bir inşa süreciydi. İlk ciddi ve toplum tarafından fark edilen belirtiler 2. Dünya Savaşı'nın o karanlık yıllarında her evde bir yas varken kendini göstermeye başladı. Vanga tuhaf bir şekilde çevresindeki köylülere cephede kaybolan askerlerin nerede olduğunu, kimin sağa döneceğini ve kimin çoktan toprağa düşeceğini birer birer söylemeye başladı. Hatta kaybolan hayvanların yerini ve saklanan eşyaların nokta atışıyla tarif ediyordu. Olayların tanıkları Vanga'nın bu bilgileri verirken adeta bir trans halinde geçtiğini anlatıyordu. Bu anlarda sesi derinleşiyor, vücudu titriyor ve sanki başka bir boyuttan gelen mesajları doğrudan aktaran bir telsiz cihazına dönüşüyordu. Kendisi bu durumları açıklarken çevresinde bizim göremediğimiz ölmüş insanların ruhlarını gördüğünü, onların kendisine fısıldadığını ve zamanın bir film şeridi gibi önünden geçtiğini söylüyordu. Tabii ki burada bir parantez açmak ve bilimsel bir gözle bakmak gerekir. Bunlar o dönemin yerli halkı ve bizzat Vanga tarafından dile getirilen mistik anlatılardır. Bilim dünyası ve tıp uzmanları bu durumu duyu dışı algılama veya beyindeki lobların aşırı uyarılması sonucu oluşan halüsinasyonlar olarak sınıflandırmaya çalışsa da Vanga'nın verdiği bilgilerin isabet oranı basit bir şans veya istatistiksel bir tesadüfle açıklanmayacak kadar yüksekti. Zamanla kapısında sadece köylüler değil, generaller, krallar kuyruk olmaya başladı. Herkes görünmez şahitten kendi kaderine dair bir ipucu bekliyordu. Hikayenin en çarpıcı ve belki de en az bilinen kısmı burasıdır. Vanga sıradan bir medyum değil, tarihteki ilk resmi devlet kahiniydi. Bulgaristan'ın o dönemki katı komünist rejimi, Vanga'nın halk üzerindeki bu devasa etkisini fark etmekte gecikmedi. 1960'lı yılların ortasından itibaren Bulgar hükümeti, rasyonalist bir rejim olmasına rağmen Vanga'yı resmi devlet maaşına bağladı. Rupite köyünde ona özel her yeri izlenen bir evi inşa edildi. Evinin kapısına oradaki yoğunluğu ve
randevuları organize etmesi için bir belediye görevlisi atandı. Ziyaretçilerden danışmanlık ücreti adı altında paralar toplanıyor ve bu gelir doğrudan devlet hazinesine aktarılıyordu. Ancak bu işin siyasi boyutu sadece parayla sınırlı değildi. Bulgaristan Telgraf Ajansı ve Bulgar istihbarat bilimleri Vanga'nın her anını takip ediyor, yanında sürekli gözlemci bulunduruyordu. Daha da ötesi Sovyet Birliği ve meşhur KGB'nin Vanga'nın parapsikolojik yeteneklerini casusluk faaliyetlerinde veya bir zihin silahı olarak kullanıp kullanamayacaklarını test etmek için üzerinde yıllarca süren gizli laboratuvar deneyleri yaptığı bugün belgelerle bilinmektedir. Vanga artık sadece ruhlarla değil, istihbarat servislerinin dinleme cihazları ve veri raporlarıyla çevrili bir figürdü. Bazı şüpheci araştırmacılar Vanga'nın başarısının arkasında bu geniş istihbarat ağının ona fısıldadığı özel bilgiler olduğunu iddia etse de Vanga'nın hiç kimsenin, hatta istihbaratın bile bilemeyeceği mahrem detayları ve gelecekteki küresel felaketleri söylemesi bu iddiaları her seferinde çürütüyordu. Peki aradan geçen onca yıla rağmen neden hala Vanga'nın ismini fısıldıyoruz? Çünkü o zamanı sadece tahmin etmedi. Onu adeta önceden yaşadı ve raporladı. 1989 yılında kurduğu o meşhur cümleleri hatırlayalım. Amerikan kardeşler çelik kuşların saldırısına uğrayacak. Kuleler yıkılacak ve masum kanı dökülecek. 11 Eylül 2001 sabahı ikiz kuleler devrildiğinde dünya bu kehanetlerin dehşetleriyle sarsıldı. Bir diğer olay ise 1980'de dile getirdiği Kursk sular altında kalacak ve dünya onun için ağlayacak sözleriydi. İnsanlar yıllarca Rusya'daki Kursk nasıl sular altında kalabileceğini tartıştı. Hatta onunla alay etti. Ancak 2000 yılında Rus denizaltısı Kursk bir kaza sonucu denizin dibine gömüldüğünde herkes o kör kadının yıllar önce neyi gördüğünü acı bir şekilde anladı. Sovyetler Birliği'nin dağılacağını, Çernobil felaketini, hatta Hindistan Başbakanı Indira Gandhi'nin giyeceği kıyafetlerin detaylarına kadar bir suikasta kurban gideceğini bilmesi onu bir efsaneden çok yaşayan bir arşiv haline getirdi. Hatta 11 Ağustos 1996 tarihinde kendi ölüm gününü ve saatini bile aylar öncesinden duyurmuş, vakti geldiğinde ise tıpkı dediği gibi sessizce aramızdan ayrılmıştır. Elbette bu kadar büyük bir figürün etrafında ciddi bilgi kirliliği ve efsane bulutu oluşması kaçınılmazdı. Burada araştırmacı bir titizlikle gerçek kehanetleri internet uydurmalarından ayırmamız gerekiyor. Örneğin sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan 2010 yılında nükleer savaş çıkacak veya 2016'da Avrupa kıtası tamamen boşalacak gibi ifadelerin Vanga'nın gerçek kayıtlarında yer almadığı, daha sonra dikkat çekmek isteyenler tarafından uydurulduğu kanıtlanmıştır. Şüpheci kanat Vanga'nın sözlerinin çok sembolik ve kapalı olduğunu, bu yüzden her yaşanan olayın bir şekilde bu sözlerle uydurulabileceği savunulur. Bu rasyonel bir yorumdur. Ancak karşı tarafta ise Vanga'nın yanına gelen binlerce insanın hiçbir veri tabanında bulunmayan kişisel sırlarını bildiğine dair yeminli ifadeler durmaktadır. Bizim yapmamız gereken onu ne bir doğrulamak ne de bir şarlatan gibi kenara itmektir. O insan zihninin sınırlarını ve zaman algısının gizemini temsil eden bir fenomendir. Vanga'nın mirası o öldüğünde son bulmadı. O asıl büyük ve ürkütücü tabloyu bizim geleceğimiz için çizdi. 5079 yılına kadar uzanan kronolojik bir yol haritası bıraktı. Özellikle içinde bulunduğumuz bu yıllara dair 2026 yılı için işaret ettiği Avrupa nüfusunun dramatik bir şekilde azalması ve yeni temiz enerji kaynağının keşfi iddiaları, bugün yaşanan enerji krizleri, göç dalgaları ve demografik değişimlerle birleşince çok daha anlamlı hale geliyor. Vanga'nın vizyonuna göre insanlık önümüzdeki yüzyıllarda sadece dünyayı değil, evrenin işleyişini de çözecek. Mars'ta kurulacak kolonilerden yapay güneşlerin inşasına ve hatta ölümün biyolojik bir sorun olarak ortadan kaldırılmasına kadar uzanan devasa bir gelecekten bahsediyordu. Ancak bu parlak geleceğe giden yolun büyük kıtlıklar, doğanın sert gazabı ve yıkıcı çatışmalarla döşendiğini de eklemeyi ihmal etmiyordu. Vanga'ya göre 5079 yılı bu fiziksel dünyanın sonu ve insanlığın yepyeni bir boyuta geçiş yılı olacaktır. Bunlar elbette birer kehanet. Mutlak gerçeklik iddiası taşımıyor, ancak geçmişte söyledikleri, gelecekte söylediklerini ciddiye almamız için yeterli bir sebep sunuyor. Sonuç olarak Baba Vanga bir Balkan kasabasında kanalına mahkum bir çocuk olarak başladığı ömrünü dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak tamamladı. Bugün Rupite'deki mütevazi mezarında sessizce yatıyor olabilir. Ancak bıraktığı o kadim miras hala insanlığın zihnini kurcalamaya devam ediyor. Bilim belki bir gün onun zihnindeki o farklı frekansların nörolojik bir mucizeyle açıklayacak. Belki de her şeyin dev bir kurgu olduğunu kanıtlayacak. Ama o gün gelene kadar dünyayı sarsan en büyük olaylarda akıllara hep aynı soru düşecek. O bunu gerçekten biliyor muydu? Siz bu videoda sadece bir hayat hikayesini değil, tarihin ve geleceğin çarpıştığı o gri bölgeyi izlediniz. Burada anlatılanlar sizi korkuya sürüklemesin. Aksine bilinmeyene karşı farkındalığınızı arttırsın. Çünkü bazen gerçekleri bilmek onlara karşı hazırlıklı olmanın tek yoludur. Unutmayın, gelecek her an yeniden yazılıyor olabilir. Ama bazıları o sayfaları çoktan önce okumuş gibi görünüyor. Bakmıyorsunuz, izliyorsunuz. Gerçekler onları görmeye cesareti olanlar içindir. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izleyip de abone
abone olmadıysan terbiyesizlik yapıyorsun kardeşim. Ulan abone olsana oğlum. Sabahtan beri ne anlatıyoruz burada? Abone ol. Aferin sana. Seni seviyorum. Hadi görüşürüz.